5 Şubat 1908 yılında İngiltere'nin Brighton şehrinde doğan Daisy ve Violet Hilton, pelvis ve kalçalarından birbirlerine yapışık ikizlerdi. Doğdukları gün doktorlar bir ay içinde öleceklerini söylediler. Bugünün şartlarında doğmuş olsalardı cerrahi müdahaleyle mutlaka ayrılmaları sağlanırdı. Çünkü çoğu yapışık ikiz gibi tüm vücutları birbirine yapışık değildi. Her ikisinin de kendi organları vardı ve sadece kan dolaşımları ortaktı. Daisy ve Violet'ın annesi 21 yaşındaki barmaid Kate Skinner, ikizleri doğduğunda evli değildi. Yapışık ikiz kızları doğurması Birleşik Krallık'ta o zamanlar kabul edilebilir bir durum olarak görülmüyordu. İkizlere canavar gözüyle bakılıyordu. Skinner evlilik dışı çocuğu olduğu için bu durumun günahlarının bir bedeli olduğunu düşünüyordu ve bu yüzden ikizleri Mary Hilton'a sattı. Mary'e teyze diyorlardı. Biyolojik anneleri olan Kate, 1910 yılında Frederick adında bir erkek ve 1912'de Ethel Kate adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kate, Ethel'in doğumundan sadece bir ay sonra 25 yaşında vefat etti. Daisy ve Violet, teyze dedikleri Mary tarafından duygusal olarak istismar edildi ve kötü muamele gördü. Mary, ikizleri kendisine para kazandırmaları için zorluyordu. Bir İngiliz barının arka odasındaki bir alanda resmen onları sergilemeye karar verdi. İnsanlar 2 kuruşa ikizleri görebiliyordu. Bazı insanlar gerçekten yapışık olup olmadıklarını görmek için ikizlerin üstündeki kıyafeti kaldırıyordu. Kız kardeşler yazdıkları kitapta bu olaydan şöyle bahsettiler. Hayatımızın en eski hatırası bira ve puronun keskin kokusuyla birbirimize nasıl bağlı olduğumuzu görmek için kıyafetlerimizi kaldıran ziyaretçilerin elleriydi. Eğer ikizler söyleneni yapmazlarsa da Mary onları dövüyordu. Mary'nin cinsel hayatı da oldukça aktifti ve hayatında birden fazla erkek vardı. Zavallı ikizler yıllar boyunca hem Mary hem de onun çıktığı erkekler tarafından fiziksel ve duygusal olarak istismara uğradı. İkizler kitabında ayrıca onu rahatsız ettiğimizde veya dediğini yapmadığımızda kemerin tokalı ucuyla sırtımızı ve omuzlarımızı kamçılardı diye yazmışlardı. Kızlar 3 yaşındayken Mary onları Almanya'ya götürdü. Orada da kızlar üzerinden para kazandı ama gözü daha yükseklerdeydi. Bu yüzden de gözünü Amerika'ya dikti. 1915'te Mary onları San Francisco'ya götürdü. Başlangıçta tıbbi açıdan uygun olmadıkları gerekçesiyle girişleri reddedilmişti. Mary oldukça zeki bir kadındı. Yerel medyayı işin içine soktu ve yetkililer ikizlerin Amerika'ya girmelerine izin verdi. Mary öldüğünde kızı Edith ikizlerin resmi koruyucusu oldu. Kocası Meyer Myers ile birlikte onlarla ilgilendi. Myers, Avustralyalı bir satış elemanıydı. Çift ikizleri gözlerinin önünden asla ayırmıyordu. Birilerinin ikizleri kaçırmasından korktukları için hepsi aynı odada uyuyorlardı. Kaçmaya çalışırlarsa onları bir enstitüye kapatacaklarını söyleyerek tehdit ediyorlardı. Myers'larla kalmak Daisy ve Violet için bir hapishane hücresinde kalmak gibiydi. İkizler saatlerce keman ve saksafon çalmaya mecbur bırakılıyordu. Eğer dinlemezlerse işkence görüyorlardı. 1920'lerde ikizler ergenlik çağına geldiğinde iyi para kazanmaya başladılar. Bob Hope ve Charlie Chaplin gibi efsanelerle birlikte çalıştılar. Ama ne yazık ki hiçbirini kendileri alamadılar. Myers'lar tüm parayı ellerinden alıyordu. 1931'de Daisy ve Violet, Bill Oliver adlı bir menajerle çalışıyordu. Profesyonel bir ilişkileri olmasına rağmen Oliver'ın eşi ikizlerle çok fazla vakit geçirdiğini söyleyerek boşanma davası açtı ve ikizlere de $250.000 tazminat davası açtı. Kızlar bu davadan kurtulmak için avukata gitti. Burada kızlar hayatlarının bütün gerçeklerini avukata anlattılar. Anlattıkları detaylar avukatı o kadar şok etti ki Myers'ları dava etmelerini önerdi.
İkizler ne kadar ünlü olduklarının farkında bile değillerdi. Avukatları Martin Arnold, 23 yaşındaki ikizlerin Myers'lardan kurtulmasına yardım etti. 1931'de Daisy ve Violet nihayet Myers'lardan kurtularak özgürlüklerine kavuştular ve $100.000 tazminat kazandılar. Kişiliklerini yansıtan şekilde saç renklerini değiştirdiler, farklı giyinmeye başladılar. Amerikan vatandaşı oldular. Özgürlüklerine kavuşunca hayatlarına dair ne yapacaklarını şaşıran ikizler kendilerini partilerde buldular ve o zamana göre çok iyi kazançları vardı. Bir süre Hilton Sisters Revue diye kendi şovları oldu. Fakat sesli filmlerin çıkması vaudeville'lerin pabucunu daha sonraki yıllarda dama attı. Myers'lardan kurtulduktan sonra ikizler sonunda nefes alabilmişlerdi. Zamanla ikili ilişkileri de olmaya başladı. Yalnız bu, eğer birinin sevgilisi olursa yapışık ikiz oldukları için diğer kız kardeşin de hemen yanında olacağı anlamına geliyordu. Violet 1932'de Maurice Lambert adlı bir solistle evlenmeye karar verdiğinde evlilik cüzdanı almaları reddedildi. Ahlak dışı ve uygunsuz olarak kabul edildi. İkizler Todd Browning'in yönettiği 1932 yapımı Freaks filminde rol aldı. Film sayesinde ünleri daha da arttı. Film ilk başta öfke uyandırdı ve birçok Avrupa ülkesinde yasaklandı. Daisy 1941'de vaudeville dansçısı Harold Estep ile evlendi. Fakat evlilikleri 2 hafta sürdü. Ayrıldıklarında Daisy hamileydi. 1942 yılında Hilton kız kardeşlerin hayatı ve aşkları adlı otobiyografileri yayınlandı. Violet 1946'da dans partneri olan James Walker Moore ile evlendi. Fakat bu evlilik de fazla uzun sürmedi. İkizler yaşlandıklarında maddi olarak sıkıntı çekmeye başladılar. 1951 yılında kendi hayatları hakkında Chained for Life adlı bir film yaptılar. Film, ikizlerin aşk hayatı nasıl olabilir üzerineydi. Bütün yatırımlarını bu filme koymuşlardı. Fakat pek tutmadı. Bu filmden 10 sene sonra tekrar şov dünyasında göründüler. Fakat menajerlerinin istifa etmesiyle parasız kaldılar. Birkaç yıl sonra hayatlarını idame ettirebilmek için sosisli sandviç standı açtılar. Standlarının yakınında çalışan diğer sosisli sandviç satıcıları işlerinin ellerinden alınacağını düşündüler ama ikizler bu işi devam ettiremediler. Daha sonra bir markette kasiyer olarak çalışmaya başladılar. Market sahibi birlikte çalışabilmeleri için özellikle onlara uygun bir tezgah tasarladı. Kilisenin bağışladığı bir evde yaşamaya başladılar. Nihayet normal bir yaşama kavuşmuşlardı. 1969 yılında işe gitmedikleri bir gün yetkililer her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek için evlerine gitti ve ikizleri ölü buldu. Tıbbi raporlar önce Daisy'nin ve birkaç gün sonra da Violet'ın öldüğünü gösteriyordu. İkisinin de o dönemler yaklaşık 100.000 kişinin ölmesine sebep olan Hong Kong gribinden öldükleri belirtildi. İkizler ölüm anında 60 yaşındaydı ve Charlotte'daki Forest Lawn West mezarlığına gömüldüler.